o sevgiyi, o o boşluğu, ya anlatamam. Yani hiçbir şey yok. Sadece o var. Sadece. Evet, valla şu an o kadar özgür, çok rahat, çok huzurlu, böyle kendinden emin. Yani o kalbi çıkarmak istedim. Pardon. Tabii tabii. Değil mi? Yani çok iyi niyetli, ya iyi niyet, iyi niyet, iyi. Neyin iyi niyeti aslında, hani iyi niyetli olma gibi şey Kendinden vardı, iyi vermek. oluyor. Ah, Evet, yani dengeler öyle kaçmış ki Özgül'de. E, Her şey yolunda. Ben her zaman seninleyim. Yani e, güven içinde yoluna devam et. Hayatın Neşesi, Demir'in Sesi. Bir uyanış hikayesinde tekrar beraberiz arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Haftalardır sürdürdüğümüz programlarda gittikçe çok daha güzel farkındalıklar ve de çok değişik kişilikler, bedenden çıkarttığımız fark edişlerle söyleşiyoruz. Gerçekten çok zevk alıyorum. Umarım siz de seyrederken zevk alıyorsunuzdur. Çünkü herkes ondan oynuyor. Her fark ediş onun farklı bir veçesi, farklı bir görünümü. Evet arkadaşlar, bugünkü konuğumu hiç lafı uzatmadan stüdyoma, hiçbir yerde ve hiçbir zamanda olan stüdyoma ışınlıyorum. Karşınızda Özgür Leman. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin fark ediş. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim, bomba gibi. Süpersin. Evet, konsepti biliyorsun. Şu anda bedenden çıktın. Dünyada zamanı durdurduk. Yani sonsuza kadar burada kalabiliriz ama sıkılırsın büyük ihtimalle. Çünkü tekrar bedene dönüp bir ara tekamülünün devam etmesini isteyebilirsin bu farkındalıkla. E, Evet. Hazırsan başlayalım. Evet, başlayalım. Peki, Özgül, kaç senedir Özgül bedenine odaklısın fark ediş olarak? 47 yıl. 47 yıl. Evet, belki bir 50 sene, belki bir 100 sene daha odaklı kalacaksın. Olabilir. Olabilir. Peki, Özgür'ün bir tekamül planı vardı. Bu tekamül planına göre sen odaklandın. Nasıl bir çevre seçtin? Nasıl insanlar vardı ve nasıl bir ortam? Nasıl bir coğrafya? Ee, Yani yaşadığım il olarak, hani coğrafya olarak çok güzel bir yer seçmişim. Türkiye ve Çok güzel. Antalya Süper. güzel bir yerde. Hmm, Güzel bir ailede aslında. Yani böyle çok ağır travmatik durumların yaşanmadığı, Çok güzel. böyle normal düzeyde bir aile diyebilirim. Hı hı. Fakat e, annesi böyle çok hizmet ederek, işte çok vererek sevgisini gösteren, Hı hı. O da işte güzel. orada da Özgür'ün yetersizlik duygusu oluşmuş tabii. Yani sen yapamazsın, hep ben yaparım tarzında gibi. Ha, yani çok fazla sana ilgi gösterdi ve senin büyümeni kendi Heh, başına ayaklar evet. üzerine durmanı engelledi. Evet, orada aslında şöyle ki zaten Özgül'ün orada çözmesi gereken kendine güvenmek, işte kendinin farkında olmak, kendinin yapabileceklerinin farkında olmasını aslında öğrenme amaçlı diyebilirim. Hı hı. Ve onun içinde e, hep aslında bir döneme kadar yapamayacağını, böyle hep içinde korkular, Kaç yaş güvensizlik. gibi bu? Ee, Yani bu uzun bir süre böyleydi hep. Dışarıdan görüntü Özgül'ün güçlü, kendinden emin, işte herkes tarafından beğenilen, herkes tarafından her şeyi bilebilen, ama kendi içindeki Özgül'de o his olmayınca
işte Özgül farklı farklı deneyimler yaşadı ve böyle biraz hem aşk, hem iş, işte hem para, maddiyat anlamında böyle bir takım deneyimler yaşayarak aslında kendini bulma yolunda ilerliyor. Zorlu deneyimler yaşadı yani. Evet, yani zorlu deneyimlerdi. Peki anne diye seçtiğin yansıma, bu figür dominant idi o zaman. Tabii biraz, evet. Peki baba Yani figürü nasıldı? yani hayır diyemeyen baba, bizi kırmamak için her şeye evet diyen bir baba. Yani öyle sevgisini çok gösteremese de biz onun o sevgisini hani onun gösterdiği dilden anlıyorduk. Yani Özgül daha doğrusu diyeyim. O şekilde hani seviyor. İşte hediyeler alır, mutlu etmeye çalışır. Ne istersen evet der ama sonunda yapar, yapmaz falan falan yani. Peki biz dedin, bir de kardeş veya kardeşler mi Tabii. var? Kaç Bir kardeş? ablam, bir kız kardeşim var. Üç kız kardeş Kız. Özgül. Peki Evet. onları sence neden seçtin? Onların senin tekamülündeki katkıları neydi? Şöyle e, aslında şimdi ablam olana baktığımda işte ondaki o güç, ondaki o özgüven, ondaki o her şeyi halledebilme gücü sanki ona sığınmak, yani Özgür'ün kendini bulabilme yolunda e, sığınıp sığınıp farklı farklı deneyimler yaşayıp ama bir türlü vazgeçmeyen, kendine dönmeyen bir Özgül aslında. Hani kendini fark etmeyen, aslında her şeyi yapan, kardeş ilişkilerinde de, aile ilişkilerinde de her şeyi yapan, planlayan, programlayan o ama hep yanında sanki bir güç, o içindeki gücünü dışarı koyamamış bir Özgül. Yani planlayan Özgül ama sığındığı ablası mı oluyor? Yani evet, plan sanki bir Peki, başkaları yapıyormuş gibi sanki bir şeyleri. Yani peki aslında anne, ben yapıyorum. ama anne her şeyi Özgül'ün adına yapıyordu. Sen beceremezsin, ben yapayım gibi. Şöyle, şimdi annemiz evde böyle hizmet anlamında hizmet ederek, sürekli vererek Hmm. aslında bir şeyleri Sonsuz ben senin sevgi ve adına ilgi yaparım. veriyordu galiba. Hı hı. Sonsuz O sevgi. dışarı olaylarıyla dışarıdaki kısımla o çok karışmazdı ama kendi iç dünyası, kendi aleminde o e, ben anneyim, her şeyi ben yaparım, mutfağımı ben bilirim, yemeği ben yaparım, aman siz dokunmayın, aman siz, yani o kadar fedakar diyeyim ben Fedakar. aslında. Fedakar, Ama feda baba ederek. ama baba da çok despot değildi. Yani Yok, huzurlu bir aile gibi gözüküyor. evet evet. Yani öyle çok aşırı olaylar olan bir aile değil. Evet. Baskı falan var mıydı? Yok yok, hiç Yok. öyle bir baskımız da yok Tamam. çok şükür. Peki ablaya sığındın. Abla daha böyle kol kanat gerici bir figür galiba. Yani evet, o ona neden orada öyle Neden yapmışız ki? yazmışım? Bu gereksizmiş. Evet, neden öyle yazıyor ama şöyle e, e, Ablayı gömdük. şöyle aslında ablayı görmedik. Aslında abla hep böyle benim yani Özgül'ün farklı olduğunu düşünen, işte bilgili, o, bu, şu. Destek E, veriyordu o zaman sana. tabii her konudan destek verirdi. Hep böyle akıl alırdım falan ondan. Ama e, ya hep ben kendi kalbime, işte Özgür kendi kalbine döndüğü zaman her şey bambaşka oluyordu. Bambaşka değişiyordu. Yani şu anda bunu nasıl anlatabilirim? E, Kendine güvenmediği için aldığı akıllar. Evet, E, yani ve evet, akıl alıyordun fakat içine de sinmeyen bir şeydi belki. E, korkular. Ve tam oturmuyordu. Seni çok huzurlu yapmıyordu ama ne zaman ki kalpten gelen bir şeyle, kendi gücünle Hı bir hı. durum Hı hı. yaratıldığı zaman o zaman başarı geliyordu veya huzur geliyordu. Öyle mi? Aslında evet, öyle, çünkü içinde o kadar korkular, panik, stres, böyle durumlar vardı ki Özgül'ün. Onun için hep böyle yanında birisi olsun olsun, her şeyi o yapsın ama Evet. sanki bir destek Destek ve arıyor gibi dayanak. hissediyorum. Destek ve Heh, dayanak. gibi. Peki, gayet huzurlu bir aile, gayet sevgi var, ilgi Hı. var, her şey var.
Bu panik ve bu korkular nereden geliyor? Bu da sanırım özgürlüğü işte hani bırak sen yapamazsın ben yapayım ya da çok aşırı aslında her şeyin yapılması belki. Her şeyin derken hani muhteşem böyle çok zengin bir ailedeyim de o istediğimde o böyle bir şey değil ama e, bir anne olarak hani ya da çocukluğumda anne her şeyi e, her istediğini yapabildiği ölçüde yaptı. Yapmaya çalıştı. Hep işte ne bileyim düşünün işte sabahın 6'larında 7'lerinde hiç üşenmeden sizin için kalkan bir soba yakan aman üşümesinler falan diyen böyle çok feda eden kendi Evet. feda eden bir anne olduğu için de Fedakar, tabii fedakar annelerin veya babaların çocuk yetiştirirken biraz da onların ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak bir altyapıyı oluşturmaları da gerekiyor. Ama bu tabii ki çok düşünülmüyor. Aslında hepsi bunların dualite. Özellikle öyle seçilmiş ki tabii sen de burada korkulardan kendini aşacaksın. Yani tabii. senaryo Evet. bu. Peki küçük kardeş? Yani küçük kardeşle de hani Joker. diyalogumuz iyiydi. O da hani e, nasıl diyeyim e, özgül ortanca Tamam. sanki arada bağ gibi orayla da iyi orayla da iyi Küçüğün böyle özelliği nedir? Karakter özelliği. yani küçük o sessiz sakin Hı. e, ılımlı olumlu aslında hani onunla oradaki belki de o Özgül'ün konuşamadığı, o sessiz kaldığı, aslında belki de bana Yansıması. onu gösterdi. O bazen çok net ve çok direkt işte konuşabiliyor, konuşması gerektiği yerlerde. Özgül hep sessiz kalmayı, susmayı seçerek aslında Özgül kendi değerinin farkında Evet. e, olamadığı için aman boş ver, aman sus, aman konuşmayayım, aman şöyle yapmayayım derken bir yandan da bütün herkes Özgül'ü çok seviyor. Ama Neden yani seviyor? çok seviyorlar. Özgül çok iyi, Neden? Özgül çok iyi, Özgül çok İyi. iyi. Özgül neden iyi? İşte Özgül çünkü hiçbir şeye ses çıkarmıyor. Her şeye olumlu yaklaşıyor. Kendisini tam Yani anlamıyla ifade etmiyor. robot kategorisinde iyi. Tabii tabii tabii. Yani herkesin isteğine göre sanki davranıyor. Sonrasında Özgül kendine olan o değer durumunu fark ettiğinde e, ve içinden geleni konuşmaya başladığında Özgül tepki görmeye başladı. Ve Peki, sonrasında pardon buyurun. buyurun. Pardon. Devam et. Ya ve sonrasında işte orada şey yok hani duygu yok. O kadar kalp rahatlığıyla sadece olanı konuşup olanla ilgili düşüncesini paylaşıp hani bıraktıktan sonra orada artık nasıl gelişir durum? Önceden sinir krizleri geçirir, kızar, öfkelenir. Tabii çok hani böyle çok sinirli, öfkeli, her şey istediği gibi olacak, kuralcı bir yanı olan Özgül öyle bir tip yani rahatsız bir tip. Onun Ama için herkesin istediğini yapıyor dedin. hı hı, Yani evet. bununla Ama bu tabii herkesin ne istediği fırtınalar mı kopuyor? tabii ya şöyle şimdi programları vardır Özgül'ün o programların dışına çıkmaz ama diğer yandan yapabileceği bir şeyler varsa yapar evet der. E, Ya da işte kişilere hep olumlu, ılımlı bir şey istiyorsa onu söyleyemez. Hmm. Ya da sen Kesinlikle. bana şöyle yaptın, ya sen de şöyle yaptın ama böyle yaptın. Yok, ben hep alttan alıp sabır gösteren, aslında konuşamadığım için sabır gösteren gibi görünüyorum. Şu an böyle konuşmalar çok tezat gibi görünüyor ama aslında Yok. hepsi birbirine o kadar bağlı Yok ki. yok, hiç tezat değil. Çünkü belli bir farkındalık için bayağı bir alttan ateşin harlanması gerekiyor. Sen de demek ki senin mutluluğunu bir kenara atıp isteklerini karşı tarafın isteklerini yapma ve belki şimdi o zaman karşıdan değer görme isteği mi Tabii tabii, var? tabii. Ama annen baban da sana değer vermiş, İşte o değersizlik. anlamamışım yani. Hani o değer olmamış yani. Bir enteresan evet. O Ee, değer olmamış. Evet. Yani Yani o hani zaman öyle bir belki değer yani peki ablan da aynı şekilde mi? Değil. Ablan aynı e, şekilde mi? yok hayır öyle değil o.
Yani bu tabii karakterle de alakalı. Yani senin seçtiğin karakter. Çünkü bir ailede bütün çocuklara aynı şekilde bile Hı hı. davranılsa Hı hı. o çocuğun karakteriyle alakalı, olgun ruhuyla veya Hı hı. dinamiklerle alakalı bir duygu durumu olabiliyor. Peki Özgül ne zamandan itibaren sorgulamaya ve bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünmeye başladı? Ya da Ya Allah inancı veya öz inancı, öz hissiyatı, kalp gözü var mıydı, hissediyor muydu bir şeyler? ya şöyle aslında hani çok küçük yaşlardan böyle hep bir farklılık. Ya bir şey farklı olmalı, böyle olmamalı. Yani her şeyden canı sıkılan, işte her istediğini yapan ama bir türlü mutlu olamayan, memnun olamayan e, ve zaten hep kendisini de o işte kişisel gelişimle başlar ya, kişisel gelişimle Özgül de işte onlarla başladı, enerji çalışmaları, bilinçaltı çalışmaları falan böyle kendini bulma yolunda ama işte bir noktada sürekli onu affet, öbürünü affet, şunu affet falan. Ya bitmiyordu yani ve sanki sıradaki gelsin. Hadi şimdi diğer sıradaki gelsin gibi bir yarış halinde gibiydi. Ama şöyle tabii Hedefi var farklı farklı mıydı? Bir, efendim. bir hedefi var mıydı? Ya şöyle hedefi o anki yaşadığı durumlara göre hani bir huzur istiyordu aslında. İçsel bir huzur istiyordu. Huzur bulmak. E, Ve genel olarak işte hani aşk anlamında yanarak böyle sanki Özgül daha üzüntüleri, daha acıları, daha dipleri biraz o şekilde. Yani hep işte güç arayışı ya da değer arayışı belki de diyeyim. Ama yine böyle şey Özgül çok sevilen yani başlangıç noktasında of böyle Aşkı da havalarda. yakalamışsın işte. Aşkı da Tabii ama yakalamışsın. sonra ben şey atılıyorum yani ne derler çakılıyorum. He, Tamamlayamıyorum yani. Hani e, ya onların da tabii altında yatan birçok sebepler psikolojik varmış. şeyler var. Onları tabii onları da fark edip fakat onlar da boş. Sonrasında böyle bir biraz özel artık oluyor tabii ki Kimse şeyde yok fark nasıl ediş olsa. olarak. Hı, Stüdyoda evet kimse yok zaten. Böyle yaşadığım bir aşk ve işte işim falan bitiş noktası ama böyle bir sürüncemeler, üzüntüler, kırgınlıklar e, ve sürekli olan bir şey. Ve sonra bir gün evimin balkonunda çıktım. O zaman Allah yukarıda açtım elimi gökyüzüne. Yani ya dedim neyse ben kabul. Hı. Ben burada her şeyi bitirip her ne yaşayacaksam ben sana teslimim dedim. Yaş kaçtı? Daha yani ne kadar diyeyim 3-4 yıl önce bunu söyledim. Ha, daha ilk. Yani tabii ilk böyle ama geçmişte hani o tip deneyimler bir takım deneyimler yaşadım ama hiç bu kadar benim için anlamlı olmadı. Seni o noktaya getiren önemli olay var mıydı? Şöyle önemli olay zaten bir e, iş, aşk, her şeyin böyle bir kaos ve her şeyin bir bilinmezlikte olduğu bir nokta vardır ya. Ve artık bir şey olsun ya, olsun yani yeter, yeter bu ne ya falan böyle. Sonrasında işte dediğimi yaptım böyle ve sonra gerçekten o benim o duayla, o kalpten, o hissedişle zaten her şey tık 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 e, öyle güzel Özgül'ün önü açıldı ki bitmesi gereken bitti, kapanması gereken kapandı. E, işte her şey bambaşka oldu. Ailemin yanına taşındım falan falan. Ee, Yani orada içten bir teslimiyet ve kabul gösterdin ve Tabii. yakarışın duyuldu varoluş Evet, öz tarafından. ya, evet. Ve Özgül'ün işte ondan sonra işte sürekli tabii böyle bir şeyle e, dibe de girebilirdi, çıkabilirdi. Orada bir tercih yapıp her gün düzenli yoga, meditasyon zaten kendi hani çalışmaları var falan falan. Onlarla devam ederek yani
2,5-3 yıldır çok güzel deneyimler yaşadım. E, Şöyle ki e, bir gün bir gece pardon, önce şöyle bir deneyim oldu. E, Bir rüyada diyeyim. Şimdi bir ses, bir zihin ve karşıda bütün herkes. Özgül'ün yaşamındaki herkesi. Ve diyor ki, ya diyor, bu bir oyun. Yani Kim şimdi diyor? Özgül ses. Ses. Zihin de, yani zihin de halen orada kendisini hani göstermeye çalışıyor. Yani değişik bir deneyimdi Özgül için diyeyim. Yani Ve kabul orada etmeyen, işte kabul etmiyor zihin. O şekilde. evet, buradaki her şeyin oyun, bütün deneyimlerin bir oyun. İşte oradaki yaşadığım ve beni çok üzen, çok yıpratan her şeyin en dipteki konuları, bunu bunun için yaşadım, bunu bunun için yaşadım falan derken resmen ben orada bütün herkese bir helalleşme yaşıyorum. Gözlerimden yaşlar akarak sarılıyorum, öpüyorum falan böyle. Böyle bir deneyim yaşadım. Sonra aradan biraz geçtikten sonra ben tabii sürekli bir arayış içerisindeyim. E, yani farklı bir şey var. İşte hepimiz uyandık, uyanacağız falan. Sonra diyorsun ki uyanacak yok. Ama o kadar da yoruldum ki eğitim, kitaplar, o bu. Ya diyorum ya çıldırmak üzereyim. Bir Bıraktım. uyanamadım. Bir uyanamadım diyorum. Sonra kitapları da bıraktım. Her şeyi bıraktım kendi haline, huzur haline bıraktım. Sonra bir gün çok uzun zamandır görüşmediğim bir kız arkadaşım bir gece, o günlerde de şöyle deneyimler tabii hani e, işte 3 gün aç susuz oruç tutmuş Özgül, hani şeyler de devam ediyor güncel yaşamdan, hani kitabı falan bıraktı ama birçok şey de devam ediyor. Hani biraz daha saflaşır, temizlenir falan diye. Sonrasında gecenin 12-12.30'da uzun zamandır görüşmediğim kız arkadaşım bana bir şey attı, video attı Özgül'e. Ve e, kulaklığımı taktım, açtım ve e, ezan okunuyor. Hmm. Ve ben de, ya ben ömrümde böyle bir şey görmedim ya. Bu yani çok bambaşka bir şey. Ve ben hemen biraz dinledikten sonra hemen odama gittim. Kapattım, ışıklar kapalı. Yani o kalbi çıkarmak istedim. Pardon. Önemli değil. Yani bu ezan sesinden yayılan frekans sende bir şeyleri açtı galiba. Evet, öyle bir şey açtı ki yani o an o kalbi, ya elime almak istiyorum. Yani sabaha kadar farklı farklı bir şeyler, çok bambaşkaydı. Huzur var mıydı ya da coşku var mıydı? Ne vardı? İçte ne vardı? Yani o huzuru, o sevgiyi, o o boşluğu, ya anlatamam. Yani hiçbir şey yok. Sadece o var. Sadece. Ay dedim ya. Yani gerçekten o kadar şükrettim ki. Ay böyle ağlıyorum ama kusura Hiç, bakma. hiç Çok sorun duygulu. değil, hiç sorun değil. Yani sonuçta hala bedene odaklı olduğun için duygular Tabii. aktif yani. Bu gayet normal. 47 yıldır yani Anlayabilirim. yapışık yaşıyoruz gibi öyle diyeyim. Evet, evet, normal. Yani şöyle bizim programın da mottosu biliyorsun sonsuz sevgi ilahi aşk. Sen orada galiba ilahi aşkla bir yıkandın gibi mi oldu? Evet, evet, evet. Ben öyle işte ondan sonra zaten Özgül'de hani onu yapayım, bunu yapayım, her şey bitti. Bu sefer Özgül her şeyi boş verdi.
Yani ya o hal, o hiçlik, boşluk, hiçbir şey yok. Allah'ım diyorum ya, yani o daha önceki o senaryodaki işte kişiler, bana gösterilen dünya deneyimi, Özgür'e gösterilen dünya deneyimi, amacı falan o kadar oturdu ki bir şeyler. Yani hani onda yine böyle ha falan diyordum. Yani bunu da daha nasıl açarım derdindeydim. Ama sonra bir hiçlik ki, ah bir boşluk ki, yani burada Senem'im de sağ olsun. Bunu da söyleyebilirim mi? Tabii tabii Çok tabii. teşekkür ederim. Ondan da böyle destek aldım. Çok teşekkür ediyorum ona da. Yani birçok böyle o farkındalıkla biraz harekete geçmeme çok güzel destek oldu. Ve e, hiçlik, ya yani hiçbir şeyin olmadığı, sadece bir huzur var ve o kadar güzel ki, o öyle olmuş, bu böyle, hiçbir şey umurumda değil. Hani e, olan ortamlar böyle artık bana biraz saçma gelmeye başlıyor, konuşulanlar falan derken böyle sizinle beraber Özgül harekete, görünür olmaya, artık tekrar böyle bir, Varlık sahasına tekrar geri indi. Bu sefer evet, bilinçli, öz olduğunun bilinciyle. evet, 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 yani hani tamam, okey, bu da böyle, tamam, burası da böyle, tamam, bu dünya deneyimi de yaşanacak dedi. Artık tamam, bir yerden başla. Korkulardı, oydu, buydu. Yani zaten birçok şeye bakıyorsun. Bir şey oluyor diyorsun. Sonra bakıyorsun. Aa diyorsun ya, bu önceki bir şey ya, yok yani içinde öyle bir şey artık kalmamış falan. Peki eski Özgül'le uyandıktan sonraki Özgül'ün farkı ne oldu? Çok panikti, korku vardı eskisinde. Evet, valla şu an o kadar özgür, çok rahat, çok huzurlu, böyle kendinden emin, ne yapmak istediğini rahat bir şekilde artık karar verebilen, Kimseden böyle çekinmeden. ya kimseden çekinmeden, bağımlı değil, yani. Böyle o kalpte o sevgiyi o kadar güzel hissediyor ki, ve hep derler ya, hem Celal'den hem Cemal'den, her yerden, yani iyi olma çabasını bırakıp olması gereken neyse Akana göre. kendini akışa bıraktı aslında, ve o akışla. Peki yansımalar değiştiler mi? Karakterler değiştiler mi? Anne, baba ya da işteki kişiler, abla, kardeş. Evet, 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 yani şöyle hani, hani bana söylemeseler de benim etrafımdakilere, Özgül'e ne olmuş ya? Çok değişmiş. Bu Hiç deli, buna eskisiyle bulaşmayalım mı dediler. yani böyle, e, tabii ortada konuşma ihtiyacı, dedikodu yapma ihtiyacı ya da sinir, öfke, kızgınlık, bir şeyi çok, hani bütün gününü bitirecek noktaya getirmek falan. Hani bunları artık hani anda, aa, bu bundan, bu bundan, tamam falan deyip geçebilen bir Özgül. Etrafındakiler tarafından tabii ki de çok fark edildi. Fark edildi, evet. E, İlişkileri daha huzurlu oldu galiba. Çok böyle kavga, dövüş, gürültü artık olmaz. Sınav olarak belki gelebilir ara sıra. Şöyle, e, Özgül zaten değeri dışarıda arayan bir Özgül'dü ya. Hı hı. Kimseyi memnun etme çabasında değil, kendi oradaki o anki konu neyse, duygu düşüncesini söylediği anda karşı tarafın tepkisine göre neyse o tepkiyi veriyor. Giden gidiyor, kalan Geri kalıyor. dönüyor. Evet. Yani evet, bir şeyi zorlamaması gerektiğini, artık oldurmaya çalışmasına gerek yok hayatta. Oh böyle, evet, güzel bir nefes. Ö- Özgül tekamül planını çözdü mü? Neden gelmiş? Neden odaklanmış bedene? Ya Özgül'ün anladığı, hmm, aslında kendinin farkına varmak, özüyle bir olup, yani korkacak, e, çekinecek, kıskanacak, kırılacak, hiçbir şey yok yani. Sadece
anda duygularını yaşa. Bu dünyayı deneyimlemeye geldiğini fark ettin. O zaman duygularını evet yaşayacaksın. Bu dünyaya ait. Dualitede neyse kural ona göre hareket etmeye, daha bilinçli hareket etmeye başladı tabii. Peki artık bu farkındalıktan sonra Özgül'ün yaşamında her şeyi bıraktım, teslimiyet, kabulleniş deyim dedin ama coşku hala var mı? Hayata yine tutunma var mı? Ya da o neşe yoksa tamamen bir boş vermişlik mi var? Yok, boş vermişlik. Ya işte bu yaşadığım Özgür zaten hani sessiz, zaten ılımlı, olumlu falan. Ama belli Ama kaideleri var Ama- dedik, belli metodları Ha, var dedik. evet, ama şu an bir huzur hali var. Hı. Her an, yani yaşadığı her durumda o huzur hali gerçekten hiçbir şeyle değişilmez yani diye düşünüyorum ben. Her ne olursa olsun bir şekilde o hale hemen geçebiliyor yani öyle değil. Peki dualitede sınav devam ediyor ve her gün kalkıyorsun bir sürü gene sorun gibi gözüken olaylar ve durumlar geliyor. Şimdi Özgül e, yağ gibi akmayan bir durum karşısında ne düşünüyor, ne hissediyor, nasıl davranıyor? Şöyle e, bir kere kafasında kurma, zihinde kurma olayı bitti. Niyetini niyetini yapıp kendi yapması gerekenleri yapıp akışa bırakıyor artık. Önüne gelenlere de şöyle değil. Tamam akışa bıraktım haydi ben yatayım falan değil. Gelenlere de cevap veriyor. E, Onun yoluyla birleşiyorsa öyle adım atıyor ve yürüyor. Daha kolay oldu aslında. Çok kolay. Daha kolay. Evet ya çok kolay. Şimdi normalde böyle bir farkındalık, öz olduğunun bilinci, teslimiyet ve kabulden sonra Dualite filmi çok güzel sürprizler, çok güzel hoşluklar e, yaratır, gösterir. Çünkü amaç zaten özle bir olduğunu hatırlamak olduğu için Hı hı. hatırlayan cüze e, bir hoşluk, bir güzellik yapar varoluş. Çünkü senin frekansından yansıyanlar yine Hı sana hı, hı hı. gösterir. Hayatın bu şekilde evrildi mi, değişti mi? Ya şöyle değişmeye başladı Başladı. diyelim. Çünkü daha çok Tabii yeni zaten. Evet. tabii. Değişmeye başladı. Ee, işte o hiçlik ve o boşluk halinden bir türlü bir kopamadı. O konfor alanını bir terk Bir edemedi çünkü süre. Özgür. Evet. Aha. Onun için şu an tabii birçok dönüşler, değişimler hayatında her anlamda bıraktığı her şey ona geliyor. Öyle diyeyim. Burası. O zaman bundan sonra artık mantığı da anladın. İdraki de yaşadın ne olduğunun. O zaman gittikçe buna alışıp bedenden, kişilikten çıktığın sürece cennetine kavuşmuş Evet, oldun. Doğru mu? evet, 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 kesinlikle, Peki kesinlikle. özgül bedeninin, kişiliğinin en çok korktuğu şey nedir? Dualitede. Şu an aslında bir korku yok ya. Bakıyorum da yani Özgül yani o kadar huzurlu, beklentisiz, e, bir korkusu yok ya. Her şey o kadar güzel yolunu buluyor ki. Yeter ki bırakabilmek önemli olan. Onun için Eski özgül neden korkardı? ay her şeyden korkardı. Allah'ım. Böyle çok panik. Kediden korkar, ondan korkar, parasızlıktan korkar, başarısızlıktan korkar, işte konuşmaktan korkar. Yani e, eski Özgür şu anda şu konuşmayı Yapamaz. yapamazdı. Yapamazdı yani. Peki Çünkü planlamasını yapar ama yapmaz. o zaman hani cesareti yoktu eski özgülün. Tabii tabii tabii. Özgür'ün cesareti, kendine güveni yok. Yani etraftaki herkes Özgür'e
ya kendisini görmesi için neler yapıyor ama hayır. Siz öyle diyorsunuz ama of bir de beni bilseniz ah içim falan gibi Özgül hiç yani görmüyordu, duymuyordu onları yani. Peki özgül bedeninin dualitede en çok sevdiği, hoşlandığı şey nedir? Dualitede e, ya ben nasıl diyeyim doğa, spor, dans, Hı hı. kendini dinlemek hani daha çok kendiyle de zaten Özgül hep kendiyle vakit geçiren birisi olduğu için şu anda bunu e, ne yaşıyorsa onun içinde olarak yaşıyor. Anladım. Yani. Peki şimdi eskiden özgül bedeninin bazı arkadaşları vardı, çevresi vardı. Hı Şimdi hı. aydınlandıktan sonra bunlar değişti. Ya hayatından çıktı gittiler, yenileri geldi ya da var olanların şeyi değişti, karakteri değişti, davranışı değişti. En böyle can alıcı ya da radikal değişen kişi ya da karakter kim diye de keşke gitmeseydi hayatımdan dediğin bir durum oldu mu? Ya şimdi şöyle çok enteresan bir yere bağlandı şimdi. Şimdi bu arada şunu söylemek istiyorum. Biz Özgür'le daha önce hiç konuşmadık ve ben onun hayat hikayesini bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Fakat bazı sorular akıştan geldiği için Evet. onu soruyorum. Kimseye de sormadım bu soruyu mesela. İlk defa Evet. sorduğum bir soru. Evet, cevabını alalım. Giden kim? Abla. Ne yaptı? Neden gitti? Ee, Özgül kendi istediğini ya da ona sunulan bir şeyler yapılmadığı için sessiz kalıp ha öyle mi tamam falan demek yerine konuşup kendini ifade etti. Hmm. İnsanları memnun etmek yerine kendini ifade etti ama Özgül'ün kendini ifade etmesi rahatsızlık yarattı. Çünkü belli bir konfor alanı yaratmıştı abla Evet, için ve de o evet, konfor alanından abla kendini rahat hissediyordu. Belki de tabii, besleniyordu. Fakat o evet, konfor alanını bozduğu için alıştığı özgülü bulamadığı için evet, abla ne evet. oluyor? Yani sana da bir haller oldu demiştir belki. Tabii etraftakilere bir değişik bir şey olmuş o ya falan böyle hani duydum hani ne olmuş öyle ve bana da söyledi. Sen Uçmuş. dedi çok değişmişsin. Yani dedi hiç dedi eski Özgür'le alakan yok senin falan dedi bana. Peki. Ben de böyleyim dedim yani. Bundan sonraki Özgür böyle dedim yani. Ha, ya tabii ona göre tabii daha belki patavatsız, belki bencil olmuşsundur. Çünkü eski Özgür çok güzel yardımcı da oluyordu her konu hakkında. Tabii tabii. Değil mi? Yani çok iyi niyetli ya iyi niyet iyi niyet iyi neyin iyi niyeti aslında hani iyi niyetli olma gibi şey Kendinden vardı ya, iyi vermek oluyor. var. Evet yani dengeler öyle kaçmış ki Özgül'de. Yani iyi ol sonra zaten en iyi olduklarınla birbirine giriyorsun doğal olarak dengeye gelmek için yani. Çünkü şöyle en iyi olman için belli bir denge kuruluyor. Sen değersizlik ve sevilme ihtiyacınla Hı, o dengeyi onların lehine evet. bozuyorsun ve daha çok verici oluyorsun. Ama ha böyle ömrünün sonuna kadar verip tükenip biten yansımalar da görülüyor. Fakat sen belli bir noktada artık aydınlandığın zaman kendi Rabbini korumak adına bir saniye benim alanım bu ve bu alana içeri kimse giremez dediğin noktada o denge bozuluyor. Bunu en baştan yapsaydın zaten o kişilerle böyle bir ilişki hiçbir zaman olmayacaktı. Evet, tabii onları da seçmeyecekti Özgül yani falan falan ama Seçmeyecektin. Ama işte sırf bunu anlayabilsin diye evet, eksikler geldi ki sen artıyla dengelen. evet, Peki, evet. var mı ekleyeceğim bir şey bu konu hakkında? Yo, güzel yani. Yani yeter bu kadar diyorsun. Peki, şimdi Özgül, Özle varoluşla nasıl haberleşiyor? Yani iç ses bir şey mi istiyor, ona bir his mi geliyor, yoksa belli bir kitaptaki belli bir sayfa numarasındaki kelimeden bir şey mi çıkartıyor? Gece kalkıyor saat 22-22 görüyor.
oradan bir şey mi yapıyor? Sinyallerle mi, hisle mi? Nasıl haberleşiyor? Ya şöyle, e, bir dönem sürekli gördüğü her şeyde anlam aramaya e, başlamıştı. Ve bu bundan, bu bundan falan. Evet, bir yere kadar o da fayda sağladı. Ama sonrasında çok güzel hediyeleri de oldu Hı hı. Özgül'e. E, Sezgisel anlamda böyle hissederek e, o şekilde diyeyim. Peki, şimdi normalde belki ilk başta dişil enerji çok fazlaydı. Kendi Rabbini de koruyamıyordun. Biraz dengelenmekle ilgili eril enerjiyi yükseltmen gerekiyordu. Yani Hı çünkü hı, her şey nötr. Yani çok pasif kalmak yerine biraz hı daha hı. olması gereken dengeye geldin. Peki sen özgül bedenine, tabii bir kadın bedenine odaklandın. Bu süreçten sonra e, erkek gözüken dualitedeki eril enerjili erkeklerle ilişki nasıl oldu? Değişti mi? İlgimi çektin? Sana nasıl davrandılar? Aşk hayatın nasıl gelişti, öyle söyleyeyim ya da. Şimdi şöyle, e, yani hep beğenilen fakat özgül bir türlü. Hani beğenmeyen Ha, bir tip. önceden mi? Yani Önceden mi? ya Şimdi mi? önceden de e, yani hep böyle süresi olan mesela diyelim ki bir aşk ilişkisi yaşıyor Özgül. İlişki bittikten sonra 2 yıl, 2,5 yıl kendine döner, kendiyle böyle baş başa kalır falan falan. Hazır hissettiğinde hani buradan hissederse birisiyle böyle bir aşk ilişkisi yaşayan bir Özgül. Ama şöyle şu anda her yerde Ha, aşk her yerde. daha daha net, herkes net net geliyor. Hani Çok güzel. e, niyet koyarak herkes diyeyim Ve dürüst erkek. olarak ve Tabii doğal tabii tabii. belki. Evet, eskiden tanıyanlar mesela daha Özgül'ün o saf, iyi hallerini hani ay bunu hemen kandırırız. Kandırırız derken şey değil, bana bir kazık Anladım. atmak anlamında değil de Hmm. e, Hemen o iyi aşık niyete ederiz belki. Yani o iyi niyete kıyamazlardı mesela. Ya Özgül böyle görünüyor ama ay, pamuk gibi de bir kalbi vardır falan. Ama şu anda Özgül o kadar net ki kendini o kadar güzel ifade ediyor ki ne istiyorsa e, açık açık. neyse cevabı alsın yani. Burada oyalanacak bir durum yok. Buysa bu, buysa bu ama e, gelişler çok farklı. Peki Çok yumuşak. şimdi eski Özgül aslında belli kriterleri vardı belki. İlla şöyle olması lazım, böyle olursa böyle olur gibi. O yüzden oluyorsa oluyordu, olmuyorsa kendini geri çekiyordu. Hı Yani hı, hı hı. çünkü aydınlanma ve de kalp gözü açılmadan gerçek sevgi hissedilemeyip yaşanmıyor. Gerçek sevgi Evet. koşulsuz olan, gerçek sevgi Hı, beklentisiz olan, gerçek sevgi evet. menfaatsiz olan. Şimdi sen bu seviyede değilken sevgi adını verdiğin duygu ve düşünceleri, eğer şurasını olursa o zaman severim, böyle yaparsa demek ki beni seviyordur gibi tamamen materyalist bir dualite dünyasına endeksliyor. Belki eski Hı Özgül de hı. aşka bakış açısı, sevgiye bakış açısı bu şekildeydi. Ama şimdiki Özgül'ün hiçbir sınırı yok ve de bakış açısı olarak her baktığı yer aşk olduğu için bu enerjiyi mi veriyor? Yani evet, e, kalbini artık hani kalbiyle hareket ettiği için şöyle öncesinde Özgül'ün yaşamına gelenlerde her ne olursa olsun burada bir hissiyat uyanmadıktan sonra ama bir şey vardı Özgül'ün. Ay çok iyi bir insan. Ya Özgül'e çok iyilik yaptı falan böyle daha borçlu hissederdi öyle insanlara kendisini. Ama şu anda hiç olan zaten hayırlıdır ve cevap buradansa zaten olması gerekendir
mantığıyla gidiyor. Orada da dediğin gibi birçok şey, o da olsun, şu da olsun, bu da olsun, ötesinde çok bambaşka bir durum yani. Anladım. Peki özgül bedenine odaklandığın zaman özgül bedeni dualitede bir şekilde otomatik robotlaşmış şeyler yapıyor, gidiyor, geliyor, insanlarla ilişkiye giriyor filan. Şimdi bu gündüz saatlerini baz alırsak yüzde Hı hı. kaçında uyanık kalıyor? Uyanık derken her şeyin farkında. Yoksa refleks olarak yapıp da ben ne yaptım ya yarım saattir yapmışım farkında değilim dediği olaylar da olabilir tabii ki. Dalmışım gibi. Ay var ya, bazen uykudan uyanıyor yani. Yani bu böyle, bu böyle, bu böyle, yani oturtabilmek için hani oturtuyor bir Şu şeyleri. anda mı? Tabii tabii, hep hani şöyle, e, aman ha, bazen korku geliyor, şimdi dualitede olduğu için korku geliyor. Ay ya öyle olursa, ya yapamazsa falan gibi, ama şu an her an sanki o noktada Hı. e, kelime çıkıyor, bir ya da bir diyalog oluyor, bir şey oluyor. Belki 5 dakika 10 dakika sürüyor. Önceden günlerce süren şey şu an 5 dakika 10 dakika diyeyim, öyle. Peki diyelim ki özgül farkındalığı dualitede yaşıyor, bir şey istiyor. Diyelim ki atıyorum farzı misal araba almak istiyor. Hı Bir hı. girişimde bulunuyor fakat bir sorunla karşılaştı. Diyelim ki e, parayı arttırdı adam. Nasıl tepki verir? Demek ki almamam gerekiyormuş diyor. Yani hani bu güncel yaşamda da Özgül bu tarz şeyler yaşıyor. Olan hayırlıdır diyorum. Rahat Eskiden bırak nasıl bakalım Özgül. davranırdı? Ay eskiden o kalp, o sinir krizleri olacak, olacak yani. Hani o istediğim neyse olacak. Kendini sinir hastası yapardı. Evet, olurdu. Olduktan sonra da aradan bir müddet geçerdi. O kadar hayırsız bir şekilde kaybederdi ki o kavuştuğu şeyleri. Evet. Onun için onun çok farkında ve şu anda olan hayırlıdır, olabilir, olmayabilir. Yani onun için bu rahatlık, zaten bu huzur hali çok güzel. Şimdi tabii dualitenin çok kandırmacaları var. Hı hı, Kandırmacalarından bir tanesini anne baba veya yetiştirenler de veriyor. Diyor ki işte bir şeyi elde etmek istiyorsan sonuna kadar mücadele edeceksin. Şimdi bu hı bizim hı, tabii kafalarımıza nakşedildiği için araba almaya gidiyorsun adam fiyat arttırıyor. Hayır sonuna kadar almak için hı hı, uğraşıyorsun. Oradan bir şey yapıyorsun. Adamla kavga ediyorsun. Buradan borç alıyorsun. Bir sorun daha çıkıyor. Ne demişlerdi? Sonuna kadar mücadele etmen lazım. hı Hurra hı. gelin. Halbuki bu mücadele dediğin şey aslında ego zihni susturmakla ilgili bir irade göstermek. Bu şekilde anlatılsaydı tabii her şey çok daha kolay olurdu. Her şey kolay olsaydı da belki tekamül planı Olmaz. Evet. olmazdı. Peki şimdi artık özgür sonlara geliyoruz. Hı Burası hı. sonsuz sınırsız kuantum potansiyel alanı. Evet. Zamansız ve mekansız bir stüdyo. Birazdan dualitede bedene döneceksin. Buradan dualiteye materyal olarak ne aktarmak istersin? Ya hiçbir şeyin anlamı yok artık. Çünkü her şey olabilir. O kadar rahat ki bu konuda. Onun için akışta zaten olması gereken olacağını bildiği için de Evet. o ben oysam. Şimdi genelde bu stüdyonun havasından, suyundan, Hı hı, aurasından böyle evet. söyleniyor. Bedene döndürüyorum. Ertesi gün kalkıyor. Ulan keşke bir araba isteseydim ya. Aa. Keşke bir ev isteseydim. Ondan Yani pardon, çok özür dilerim. yok yok. Buyurun. Yani şu var. Tabii ki biz bir fark edişiz. Fark Hı ediş hı, olunca şu an ben seni bedenden çıkarttım. Senin için önemli olan hiçbir dualite kalmadı. Hiçbir materyal kalmadı. hı hı. Bir madde kalmadı. Çünkü sen madde değilsin şu an. Bir fark Evet, edildiğini evet. hissediyorsun. Döndüğün zaman sabah kalkıyorsun, kıyafetlerini giyiyorsun, işte dişini fırçalıyorsun, yemek yemek hep maddelerin içine giriyorsun ya. İşte o zaman keşke Hı isteseydim hı, oluyor. Ama evet. geçiyor.
Şöyle madde mi? Belki dünya deneyiminde belki eril erilini belki Ha, onunla çok konuşmak. O güzel. dengeyi kurmak Tamam. isteyebilir yani. Tamam, süper. Yani gene araba, ev, şu bu para filan değil ama Evet. anlanmak ve birlenmek adına Hı, kendi dengini evet. eril Evet. enerjiyi istiyorsun. Tamam, o da sonsuz sınırsız kuantum potansiyel alanından bir saniye not alayım. Detayları sen bana şey yaparsın, işte mavi gözlü mü, esmer mi, uzun mu? Onları yazarız. Peki. Şimdi dualiteye gittin ve sana bir hak verildi. Sonsuza kadar yaşama hakkı. Hem de bu gençliğinde, bu güzelliğinde. Ne olurdu tepkin? Ya istemezdim yani Onu da mı istemezdim. istemiyorsun? Ya buraya Ya, gelen de hiçbir şey melek gibi oluyor gidiyorlar ya. Onu ya şöyle gerçekten Özgül onu istemezdi. Hani buradaki tekamülü neyse dualitede ne kadarsa onu yaşasın ve e, olduğu hale gelsin tamam. Sen bence. iyi aydınlanmışsın. 10 puan, 10 puan, 10 puan. Şampiyon yapıyorsun. Derdimiz şampiyon olmak değil ama ne Evet. yapalım? Şampiyon olduk. Peki, son olarak Özgül, birazdan bedene döneceksin ve Hı de hı. dualiteyi başlatacağız. Kaldığın yerden devam edeceksin. Oradaki Özgül bedenine ne söylersin? Ne söylerim? E, Her şey yolunda. Ben her zaman seninleyim. Yani e, güven içinde yoluna devam et. Süpersin. Evet, Özgül, seni bedene uğurluyoruz. Hazır mısın? Kemerini bağladın mı? Evet, bağladım efendim. Gidiyorsun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, çok özel bir fark ediş, Özgül'ün fark edişi konuğumdu. Hayatın Neşesi Demir'in Sesi bir uyanış hikayesinde bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, benimle kalın, Demir'le kalın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.